will be no evacuation. There will be no cowardice. There will be no defeat. Milyon dünyalık Imperium'un gördüğü en kanlı savaş alanı hangisi diyecek olursanız ve Cadia derseniz haklı sayılırsınız. Ama bir gezegen var ki Cadia bir kere düştü. O gezegen ise 3 kere işgal edildi ve hala ayakta. Üstelik düşmanı bir değil. Hem Kaos'un en vahşi Primarch'ına hem de tüm zamanların en büyük ork vağına göğüs gerdi. Biliyor muydunuz şu an biz konuşurken hatta o gezegen için verilen savaşın kaderi bizzat oyuncuların elinde şekilleniyor olabilir. Ama bunu videonun sonuna saklıyorum. Armageddon neden bu kadar önemli? Neden orklar oraya musallat? Geçmişte hangi büyük savaşlar burası için verildi? Ve en heyecanlısı şu an içinde bulunduğumuz bütün Warhammer evrenini saran ve lore'un gidişatını belirleyecek olan güncel fırtına ne şekilde kopuyor? Bendeniz Engizitör, bugün Imperium'un kapanmak bilmeyen iltihaplı yarası, ölüm değil, tarım değil, sanayi değil, savaş dünyası Armageddon'ı her yönüyle sizlere anlatacağım. Önce şunu anlayalım. Neden Armageddon? Neden bu gezegen imparatorluk için bu kadar hayati? Cevap tek kelimede saklı. Sanayi. Armageddon, Imperium'un en büyük sanayi ve üretim merkezlerinden biri. Bir hive world, yani yüz milyonlarca hatta milyonlarca insanın alt alta üst üste dev kovan şehirlerde yaşadığı devasa bir üretim gezegeni. Buradaki şehir büyüklüğünde fabrikalar, o meşhur manufakturumlar durmadan 24 saat çalışır, silah üretir, zırh üretir, tank üretir, mühimmat üretir. İmparatorluğun sayısız cephesindeki savaş bir ölçüde Armageddon gibi birkaç dünyanın bacalarından tüten dumanla ayakta durur. Ama Armageddon'ı daha da ilginç kılan coğrafyası. Gezegen yaşanabilir olması açısından aslında tuhaf bir yer. İki büyük kıtasının çevresi zehirli kül çölleriyle o meşhur Ash Wastes dediğimiz bölgeyle kaplı. İç bölgelerde ise inanması güç ama gür bir jungle. Ekvatoral bir orman kuşağı var ama bu ormanlar da öldürücü. Ağaçları o kadar zehirli ve tehlikeli ki insan onlara dokunmadan yaşamak zorunda. Yani Armageddon hem bir sanayi devi hem de tabiatın bile insana düşman olduğu bir cehennem. Önemli yerleşim birimleri olarak gezegende iki büyük Hive City var. Armageddon Secundus ve Armageddon Prime. İkisi arasında da bu zehirli jungle uzanıyor. Şimdi şu tabloyu bir düşünün. Milyarlarca insan, dev fabrikalar, stratejik bir üretim üssü ve etrafı ölümcül çöller ve zehirli ormanlarla çevrili savunması zor bir arazi. İmparatorluk için bir taraftan paha biçilemez, bir taraftan da savunması kabus gibi bir dünya burası. İşte bu yüzden Armageddon, imparatorluğun kanayan, kanaması durmak bilmeyen yarası. Kaybedilemeyecek kadar değerli, korunması ise her geçen gün daha ve daha ağıra mal oluyor. Şimdi gelelim işin can alıcı sorusuna. Neden orklar? Neden bu yeşil dalga bu gezegene tekrar tekrar musallat oluyor? Bunun iki şıklı bir cevabı var ve ikisini de anlatmam lazım. Çünkü biri orkların doğasıyla, diğeri ise tek bir orkun takıntısıyla ilgili. İlk şık orkların doğası. Orcs short videomu izleyenler bilir. Orklar için savaşın kendisi bir varoluş biçimidir zaten. Onlar savaşmak için yaşar, savaşmak için ürer ve en çok da savaşırken ölmek isterler. Ve orklar en çok kendilerine en sert direnen, kendi tabirleriyle best scrap sunabilecek düşmana çekilirler. Zayıf bir hedef orka zevk vermez. Ork için asıl haz güçlü bir düşmanı ezmektir. Şimdi düşünün, Armageddon milyarlarca savunucusu, dev müstahkem kovan şehirleri, Astra Militarum orduları ve sürekli tahkim edilen Space Marine chapter'larıyla Imperium'un metrekare başına en fazla mühimmat ve askerini sunan, en sıkı savunulan dünyalarından biri. Yani bir ork için Armageddon dünyanın en büyük, en davetkar kavga meydanı. En sert direnişi vaat eden yer. Orklar için adeta bir eğlence parkı. Bir ork için bundan güzel bir hedef dünya olamaz. Ama asıl ikinci şık meselenin gerçek özünü açıklıyor ve o katmanın bir adı var. Ghazghkull Mag'Uruk Thraka. Ghazghkull sıradan bir ork warboss değil.
O orkların gördüğü en büyük, en güçlü, en karizmatik savaş liderlerinden bir tanesi. Orklara göre o büyük peygamberi ve ork tanrıları Gork ile Mork ona bir vazife verdiler. Gazkul kendini bir peygamber, bir kurtarıcı gibi görür. Bütün orkları tek bir amaç uğruna, o büyük uğruna birleştirmeye adamıştır kendisini. Ve onun özünde Armageddon bu kutsal savaşın sınandığı, kanıtlandığı yerdir. Onun için Armageddon kişisel bir dava, bir takıntı, bir kader meydanıdır. İşte bu yüzden orklar Armageddon'ı rastgele saldırmıyorlar. Gazkul onları oraya bilerek, isteyerek tekrar sürüyor ve bu bizi o gezegen için verilen büyük savaşlara getiriyor. Ve bir de kahramana getiriyor ki Imperium'un belki de en önemli kahramanlarından birisi bu. Ama onu 2. Armageddon Savaşı'nda tanıyacağız. O yüzden şimdilik hiçbir yere ayrılmayın. Savaşları da bu arada geçmeden önce bu gezegenin kendi çıkardığı efsanevi orduyu tanımamız lazım. Çünkü Armageddon sadece savunulan bir kara parçası değil, aynı zamanda Imperium'un en meşhur ordularından birini doğuran bir dünya. Adı Armageddon Steel Legion, yani Armageddon Çelik Lejyonu. Bu askerlerin nereden geldiğini anlamak için biraz önce anlattığım zehirli coğrafyayı bir tekrar hatırlamanızı istiyorum. Armageddon'ın kül çölleri ve öldürücü havası öylesine acımasız ki bu gezegende doğup büyüyen sıradan bir insan bile hayatta kalma uzmanı haline geliyor. İşte Steel Legion tam da bu ortamın çeliğe dönüştürdüğü insanlardan oluşuyor. Onları görünüşlerinden hemen tanıyorsunuz. Vücutlarını baştan aşağı örten hardal rengi deri trench kotları, meşhur gaz maskeleri ve kapalı miğferleri. Bu bir estetik tercih değil, bu bir zorunluluk. Çünkü kendi gezegenlerinin zehirli havası ve kimyasal savaşın kabusu yüzlerini örtmeden savaşmalarına izin vermiyor. O hardal rengi pardüsü ve gaz maskesi Steel Legion'ın bir şekilde alameti farikası oluyor yani. Steel Legion bir Astra Militarum ordusu olarak özellikle mekanize savaşta, yani zırhlı araçlarla ve tanklarla savaşmakta ustadır. Chimera adı verilen zırhlı personel taşıyıcılarla o külçülerinde hızlıca hareket ederler. Leman Russ tanklarının ateş desteğiyle düşmanı ezerler. Yani orkların o kaba doğrudan saldırısına karşı hareket kabiliyeti ve ateş gücüyle cevap veren, manevra kabiliyeti yüksek ve disiplinli bir ordudur Armageddon Steel Legion. Kendi dünyalarını orklardan defalarca savunmuş, o kül fırtınalarının içinde kanlarını dökmüş olan bu askerler imparatorluk tarihinin en saygın bir iki ordusundan biri haline gelmiş durumda. Ama Steel Legion'ı asıl özel kılan şey onların ne için savaştığı. Bu askerler soyut bir imparatorluk için değil, bizzat kendi evleri, kendi kovan kentleri, kendi aileleri için savaşıyorlar. Galaksinin bilinmediği bir köşesinde cepheye sürülen on milyarlarca Imperial Guard'ın aksine bir Steel Legion askeri cepheye çıktığında arkasında koruduğu şey doğduğu gezegen. İşte bu yüzden Armageddon savunması başka hiçbir cephede olmadığı kadar kişisel ve serttir. Gazkul'un vağı geldiğinde Steel Legion sadece bir görevi değil, kelimenin tam anlamıyla yurdunu savunur. Ve şimdi anlatacağım savaşların her birinde o gaz maskeli askerler ön saflarda kendi küllerinin üstünde durup yeşil dalgaya ve daha fazlasına göğüs gerdiler. Son zamanlarda onlardan az haber alır olduk ama merak buyurmayın, Steel Legion ile ilgili de videonun ilerleyen kısımlarında iyi bir haberim olacak sizler için. Şimdi Armageddon'ın kanlı tarihine kronolojik olarak dalalım. Ama küçük bir sürprizle başlayacağım. Çünkü Armageddon için verilen ilk büyük savaşın sebebi aslında orklar değildi. Çok daha karanlık bir savaştı bu. Birinci Armageddon Savaşı orkların değil, Kaos'un eseriydi. 41. bin yılın 444. yılı. Bu savaşta gezegene inen dehşetin adı ihanet eden bir Space Marine Primarch'ıydı arkadaşlar. Angron. Blood Angels ve Commander Dante videomu izleyenler bu ismi hatırlayacaktır. Angron, Khorne'un seçtiği kana susamış İblis Primarch, World Eaters Legionu'nun Primarch'ı, namı diğer Kızıl Melek. Aslında bütün bu istila Angron'un Skalatrax'ta dağılmış lejyonu yeniden toparlama, kendi çılgın davasını yeniden ayağa kaldırma çabasının bir parçasıydı. Her şey bir warp fırtınası sırasında Khorne'a tapan kültistlerin gezegende bir isyan başlatmasıyla ortaya çıktı ve sonra gökyüzünde dehşet belirdi. Devourer of Stars, yani Yıldız Yiyen adında devasa bir Space Hulk. Bir Space Hulk, warp'un çürüttüğü, birbirine kaynamış gemi enkazlarından oluşan, yüzen
daha doğrusu uzayda süzülen bir hurda dağı. Ve bu öyle büyüktü ki içine koca bir kaos ordusu taşıyordu. O halktan Armageddon Prime'ın üstüne World Eater savaşçıları, kültistler, iblisler, mutantlar ve sayısız iblis yağdı. İşin en kötüsü de şu, kaosun o sinsi etkisi öyle hızlıca yayıldı ki gezegen savunma kuvvetlerinin neredeyse yarısı saf değiştirip istilacıların tarafına geçti. Kana susamış World Eaters ise ilk haftalarda milyonlarca insanı katletti. Armageddon Prime düştü. Sağ kalan sadık savunucular zehirli jungle'lara doğru geri çekilmek zorunda kaldılar. Ama Imperium'un şansına o sektörde beklenmedik dost bir güç vardı. Space Wolves. Logan Grimnar komutasındaki Space Wolves savunucuların yardımına koştu ve dağılan cepheyi toparladı. Grimnar'ın o karizması yenilginin eşiğindeki askerlerin yüreğine yeniden cesaret bastı. Talih de biraz yardım etti çünkü Angro'nun gücü yakındaki bir warp fırtınasına bağlıydı ve fırtına dindiğinde savunucular değerli bir avantaj kazandılar. Ama gerçek şu ki Angron gibi bir iblis Primarch'ı sıradan bir orduyla durdurmak mümkün değildi. Bunun için çok daha gizli, çok daha ölümcül bir güç gerekiyordu. İşte burada Grimnar elindeki en büyük kozu ki sonradan buna pişman olacaktı oynadı. Grey Knights'ı çağırdı. Grey Knights, Imperium'un en gizli, en seçkin, sadece iblis avlamak için kurulmuş Space Marine Chapter'ı. Varlıkları o kadar gizli tutulur ki çoğu Space Marine bile onların var olduğunu bilmez ya da bundan şüphe duyar. Grey Knights tam 109 Terminator savaşçısıyla doğrudan Angro'nun ordusunun tam ortasına ışınlandı. Primarch'ı çevreleyen bir düzine Bloodthirster'ın yani kornunu kanatlı iblis generallerin arasına daldılar. İlk temas felaketti. Angron tek bir kılıç darbesiyle 5 Grey Knights Terminator'ını tek seferde biçti. Ama genç bir Grey Knights acemisinin Hyperion'un psişik gücü sayesinde Angron'un kara kılıcı paramparça edildi ve dengeler bir anda değişti. Sonunda yüzbaşı Taramar Aurelian kendi canı pahasına Angron'u bir asır ve bir gün boyunca Warp'a geri sürgün etmeye başardı. Aurelian öldü ve bu görevi üstlenen 100 küsur Grey Knights'tan geriye bir düzineden azı sağ kaldı. Liderleri gidince Kaos orduları da dağıldı ve Steel Legion'ın da katıldığı bir karşı saldırıyla Kül çöllerinde bozguna uğratıldı. Zafer kazanılmıştı ama işte Armageddon yapan o karanlık son asıl burada başlıyor. Grimnar'ın pişmanlığı. Çünkü savaş bittiğinde ortada dev bir sorun vardı. Gezegen halkı ve sağ kalan askerler Kaos'un ve Grey Knights'ın varlığını kendi gözleriyle görmüşlerdi. Oysa bu ikisi de imparatorluğun en derin, en tehlikeli sırlarıydı. Armageddon o sanayi gücüyle Exterminatus'a yani gezegenin tümünden yok edilmesine kıyılamayacak kadar da değerli bir gezegendi. O yüzden Engizisyon'daki üstlerim çok daha soğuk ve ölümcül bir yola başvurdular. Savaşa tanık olan herkesi, kadın, erkek, çocuk demeden topladılar, kısırlaştırdılar ve ölene dek çalışma kamplarına gönderdiler. Ama iş bununla da bitmedi. Birkaç bin asker bu ablukadan kaçmayı başarınca Engizisyon daha da vahşileşti. Kaçan askerleri taşıyan nakliye gemileri bizzat Grey Knights kruvazörlerince imha edildi. Ve tek bir bölük askerin sırrı ifşa etmemesi için koca 3 dünya kılıçtan geçirildi. Yani 1. Armageddon Savaşı kazanılmış ama üstü kanla örtülmüş karanlık, pirik bir zaferdi. O kadar karanlıktı ki Logan Grimnar bu ihaneti yani kendi dünyaları için savaşmaktan başka hiçbir şey yapmamış olan bu insanlara yapılanı yani Engizisyon'u asla affetmedi. Bu olaylar Engizisyon, Grey Knights ve Space Wolves arasında bir daha asla giderilemeyecek bir güvensizliğe ve çatışmalara neden oldu. Ama bununla ilgili daha fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü başlı başına kendi videosunu hak eden karanlık olduğu kadar katmanlı ve derin bir konu bu. Velhasıl Armageddon daha ilk büyük sınavında imparatorluğun onu korumak için ne kadar korkunç şeyler yapmaya razı olduğunu tüm çıplaklığıyla gösterdi. Ama Armageddon'ı efsane yapan kaos değil, yeşil dalga oldu. Armageddon'ın diğer savaşlarına geçmeden önce bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu tarz derin lore videolarını seviyor ve bunların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Hatta daha iyisi üye olun ve Imperium'un savaş makinesini doğrudan destekleme imkanı bulun. Söylemesi benden, üye ve abone olması sizden. İşte geldik Armageddon'ın en meşhur, en ikonik savaşına. 2. Armageddon Savaşı. 41. bin yılın 941. yılı. Ve bu savaş iki efsane ismin doğduğu ve sonsuza dek kaderde birbirlerine kenetlendiği savaştır. Bir tarafta Ork peygamberi Ghazghkull,
Diğer tarafta imparatorluğun çelikten iradesi Komiser Yarek. Ama felaketin bir de suç ortağı var, onu unutmayalım. Gezegenin o dönemki valisi Overlord Hermann von Straub. Tarihe son 500 yılda görülmüş en beter kemik ve et ziyanı diye geçen bu adam, kibri ve beceriksizliğiyle Armageddon'ı adeta orklara altın bir tepside sunmuştur. Warp'ta beliren tehlike işaretlerine, imparatorluk tarotunun uyarılarına, tüccar kaptanların haberlerine rağmen von Straub hiçbir şey yapmadı. Armageddon kendi başının çaresine bakar diyerek dış yardım çağrısını bile engelledi. İşte tam bu noktada bir adam öne çıktı ve valinin emrine rağmen gezegenin astropatlarına yardım çağrısı gönderdi. Komiser Sebastian Yarek. Bu arada Gazkul o büyük vaanı topluyordu ve Armageddon'un üzerine yeşil bir çığ gibi indi. İmparatorun yükselişi bayramı günü orkların Space Hulk'ları ve Rock, yani kaya denen o dev iniş kayaları gezegene çakıldılar. Kimi kovan kentler daha ilk temasta yerde bir oldu. Milyarlarca ork gökten kül gibi yağdı gezegenin üstüne ve iniş biter bitmez sistemin etrafında dev bir warp fırtınası oluştu. Bu da imparatorluk takviyelerinin gezegene ulaşmasını aylarca engelledi. Kovan kentler kuşatıldı, cepheler çöktü, gezegenin tamamı bir mezbahaya dönüştü. Ve imparatorluk kuvvetleri bu ilk dalgada neredeyse eziliyorlardı. Von Straub'un çaresizce ateşlediği kadim virüs bombaları bile işe yaramadı. İmperiumun kendisi gibi çoğu yaşlılıktan bozulmuş, fünyeleri ateşlenememiş, virüsleri etkisini yitirmişti. Vali son kozunu da yakınca savaşın kalanı sığınağında tırsarak geçirdi. Ama bir adam vardı ki teslim olmayı reddetti. Yarek bir komiserdi. Yani İmperium ordularının o acımasız disiplin subaylarından bir tanesi. Askerlerin moralini tutan, kaçmaya kalkanın kafasına sıkan, iradeyi çelikleştiren adam. Ama Yarek herhangi bir komiser değildi. Gençliğinde esir aldığı bir ork akıncısından orkların dilini öğrenmiş, ork zihninin nasıl çalıştığını çözmüş bir uzmandı. Üstelik savaş patladığında yaşı aslında hayli ilerlemişti. Hatta tam da orkların indiği gün emekli olması planlanıyordu aslında. Ama emekli olmadı. Von Straub kendisine karşı geldiği için Yarik'i cezalandırmak amacıyla onu Hades Hive'a sürgün etti ve valinin bu kininin farkında olmadan savaşın kaderini değiştirdiğini hiç kimse tahmin edemezdi. Çünkü Yarek Hades'te bir efsane doğurdu. Yarek, Hades Hive'ın savunmasını üstlendi ve orada öyle inatçı bir direniş örgütledi ki Gazkul deliye döndü. Warboss her stratejiyi denedi. Kovan Kent'in kulelerine seçkin komandoları indirdi. Dev kuşatma silahları inşa ettirdi. Hatta Gargant denen o dev savaş makinelerini toprak delen aletlerle donattı. Hatta bir noktada ne yapacağını tanrıları Gork ve Mork'un onu fısıldadığını iddia etti. Ama Gazkul her ne denerse denesin Yarek buna bir şekilde karşılık verdi. Hades halkı farelerle, hamam böcekleriyle beslenerek kısıtlı enerjiyle aylarca direndi. O kadar inatçı bir savunmaydı ki bu, orkların kendi komutanları bile tereddüte düşmeye başladılar. Ve bu direniş Gazkul için meseleyi kişisel bir gurur davasına dönüştürdü. Warboss bizzat Hades kuşatmasının başına geçti. Ama o savaşırken Yarek de bir sembole dönüşüyordu. Öyle ki çatışmada bir ork Yarek'in kolunu kopardığında Yarek bunun yerine öldürdüğü orklardan birinden söktüğü güçlü bir mekanik pençe, yani Power Claw taktırdı ve bu pençe onun alameti farikası haline geldi. Yarek o kadar inatçı, o kadar yılmaz bir savunucuydu ki orklar bile ona saygı duymaya, hatta ondan yer yer korkmaya başladılar. Ork kültüründe güçlü bir düşman en büyük saygıyı hak eder, hatırlıyorsanız. Orklar Yarek'e öldürülemeyen gibi lakaplar takarken ona bir korku ve hayranlık yakıştırdılar. Onun ölümsüz olduğunu inanmaya başladılar. Öyle ki bir ork için Yarek'i öldürmek en büyük şeref haline aldı ve Yarek yaşadıkça bu onların bir yandan canını sıkarken bir yandan da heyecanlarının katlanmasına neden oldu. İnsan direnişi orkların ağzına layık hale geliyordu çünkü. Sonunda Imperium'un imdadına Warp fırtınası dinince ulaşabilen takviyeler yetişti. Savunmanın kumandasını Blood Angels'ın efsanevi lideri Commander Dante devraldı. Evet, kendisine ayrı bir video ayırdım, o altın maskeli efsane. Dante'nin liderliğinde Blood Angels, Salamanders ve Ultramarines gibi Space Marine chapter'ları ve sayısı Steel Legion alayı karşı saldırıya geçtiler. Dante bir keresinde bizzat düşman hattının gerisine inip Gazkul'un karargahını basmayı bile denedi. Ne yazık ki Warboss o an cephedeydi ama bu baskının ork saldırısına darbesi ağır oldu. Hades Hive sonunda düştü düşmesine. Yarek düzinelerce ork cesedinin arasında yaralı ama hayatta bulundu.
Ama onun orada aylarca yarattığı oyalama İmperium'a karşı saldırıyı örgütleyecek zamanı kazandırmıştı işte. Ve bu yüzden Yarek'in Hades savunması savaşın dönüm noktası sayıldı ve ona Armageddon'ın kurtarıcısı unvanı verildi. Nihayetinde 2. Armageddon Savaşı teknik olarak Imperium'un zaferiyle bitti. Ork ordusunun beli kırıldı, Ghazghkull geri püskürtüldü. Anlatılana göre Warboss kendisi bile bir bolter mermisini o mekanik beynine yiyip düştü ama cesedi asla bulunamadı. İşte İmparatorluğun yaptığı en büyük hata da aslında buydu. Ghazghkull'un öldüğünü ve tehditin bittiğini varsaydılar. Ghazghkull ile Yarrick arasındaki bu düşmanlık, ki fandom'da kimileri buna böyle tensel çekim demeyi tercih eder ama ben ahlaklı bir Engizitör olarak bu tarz sapkın söylentilere yorum yapmayacağım. Bu savaşın kalbi oldu. Biri orkların peygamberi, diğeri Imperium'un yılmaz neferi, birbirinin varlığıyla adeta tamamlanan, birbiri olmadan eksik kalan iki ezeli düşman haline geldiler. Ghazghkull için Yarrick sıradan bir subay değil, en iyi düşmandı. Savaşı asıl lezzetli kılan o inatçı, çelik iradeydi. Yarek için ise Ghazghkull avlanması gereken tek büyük hedefti. İkinci savaşın külleri hatta daha soğumadan Yarek emekliliğini rafa kaldıracak ve ömrünü bu orku avlamaya adayacaktı. Ama Ghazghkull kaçarken bir söz vermişti. Geri dönecekti ve bir orkun, hele ki Ghazghkull gibi peygamber bir warboss'un sözü her zaman yerine getirilir. Ghazghkull da tabii bu sözü tuttu. Aradan tam 57 yıl geçti. Hem de günü gününe yine imparatorun yükselişi bayramında 41. bin yılın 998. yılında bu sefer. 3. Armageddon Savaşı'nda Ghazghkull geri döndü. Ama bu sefer çok daha akıllı, çok daha hazırlıklı, çok daha korkunç bir şekilde döndü. Çünkü Ghazghkull için bir önceki savaş bir yenilgi değil, bir provaydı aslında. O düşmanını yok etmek için önce onu tanımalısın diyen bir warboss'tu ve 2. Armageddon Savaşı'nı adeta deney gibi kullanmıştı. İmparatorluk büyük bir istilaya nasıl tepki verir, nasıl savunma yapar, zaafları nerede, hepsini öğrenmişti artık. Önceki savaşta bir şey daha görmüştü. Orklar dağınık ve düzensiz savaştığında Imperium savunmasını organize edip direnebiliyordu. Bu sefer farklı davrandı. Varlığını çok daha sistematik, çok daha stratejik bir şekilde yönetti. Gezegene inişini, saldırılarını, kaynak toplayışını kurnaz bir komutan edasıyla planladı. Bu ork ölçeğinde görülmemiş bir kurnazlıktı. Ama iki savaş arasında geçen 57 yılda küçük bir hesaplaşma daha yaşandı. Onu da atlamayayım. Çünkü Ghazghkull ile Yarrick'in o meşhur ilişkisinin özünü anlatıyor aslında bu. Yarrick 2. savaş bitince emekliye çekilmeyi reddetmiş, ömrünü Ghazghkull'u avlamaya adamıştı hatırlarsanız. Sonunda Ghazghkull'u Golgotha adlı bir gezegende sıkıştırdı ama bir anda tersine döndü. Golgotha Savaşı'nda Ghazghkull aceleci davranan Yarrick'in kuvvetlerini ezdi ve komiseri canlı ele geçirdi. İşte tam burada saganın en çarpıcı anlarından biri yaşandı. Ghazghkull ezeli düşmanını sonsuza dek susturabileceği o anda onu öldürmemeyi seçti. Serbest bırak. Sebebi de tam bir orka yakışırdı. Yarrick'i öldürmek eğlenceyi bitirecekti çünkü. Bir insanın bir orktan alabileceği en büyük hakaret ve en büyük iltifat belki de tek bir jestle bu şekilde birleşmişti. Yarrick bu esaretten bir köle isyanı çıkararak kurtuldu ve savaşa geri döndü. Çünkü elbette geri dönecekti. İşte bu kişisel husumetin gölgesinde 3. savaş patladı ve Ghazghkull ilk hamlesini bir intikam alarak yaptı. 2. savaşta kendisine o utancı yaşatan Hades Hive'ı yörüngeden bir Space Hulk'tan fırlattığı devasa bir asteroidle tek seferde tümüyle yerle bir etti. Milyonlarca insan göz açıp kapayıncaya kadar öldüler. Ardından gökten dalga dalga orklar indi. Ama bu sefer inen ork rakları sadece ork taşımıyordu. Orkimedes adlı bir Mechboy'un icat ettiği teleporta teknolojisi sayesinde orklar ağır savaş teçhizatını doğrudan yörüngeden cephe hattını ışınlayabiliyorlardı. Yani ork ordusu artık hem sayıca ezici hem de teknolojik olarak korkutucuydu. 3. savaş Armageddon'ı bir kez daha kan gölüne çevirdi. Milyonlarca insan öldü, kovan kentler yıkıldı, zehirli jungle'lar cesetlerle doldu. Kovan kentlerin her biri ayrı bir kabus haline geldi ama en meşhuru Hel's Reach kuşatmasıydı. Burada Black Templars'ın Reclusi Yarkı Chaplain Grimaldus elindeki bir avuç savaşçı ve Steel Legion askeriyle birlikte Kovan kenti ve içindeki kadim tapınağı ölümüne savundu. Kaybettiği her karış toprağı orklara kanla ödetti ki bu kuşatmayı anlatan mükemmel bir roman da var. Bakmanıza kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada eski beceriksiz vali Hermann von Straub da geri döndü ama bu kez apaçık hain olarak. Bir kovan kentini doğrudan orklara sattı. Nihayetinde bu hain Last Chancers denen o meşhur ceza lejyonu tarafından avlanıp öldürüldü. Peki 3. savaş nasıl bitti?
Elbette Armageddon'a yakışır bir şekilde. Ne zaferle, ne yenilgiyle, ne de bir kahramanın son darbesiyle. Bu savaşı bitiren şey bizzat gezegenin ta kendisiydi. Armageddon'un o meşhur ateş mevsimi yani Season of Fire çöktü ve gezegenin volkanik cehennemi öylesine şiddetlendi ki sıcaklık kovan dışında hiçbir şeyin yaşayamayacağı seviyelere fırladı ve orklar bile ilerleyemez hale geldi. Cephe dondu. Savaş bir çıkmaza saplandı. Gazkul elindeki gücün büyük kısmıyla gezegenden çekildi ama gezegenden tam olarak sökülüp atılamadı. Yeşil tehdit Armageddon'ın etine batan bir çıban gibi oracıkta kaldı. Warboss çekilince Black Templars'ın High Marshal'ı Helbrecht büyük bir yemin etti. Gazkul'u galaksinin ucuna kadar kovalayıp yok edecekti. Armageddon'un kurtarıcısı Yarick de seçme askerleriyle bu ulu sefere katıldı. Av bir kez daha başlamıştı. İşte Armageddon'un trajedisi bu. Savaşlar kazanılıyor ama gezegen asla gerçekten huzura kavuşamıyor. Her zafer bir sonraki savaşın tohumunu içinde taşıyor ve Gazkul her seferinde daha güçlü, daha zeki, daha kararlı geri dönüyor. Çünkü onun için bu bir işgal değil, bu tanrıların ona buyurduğu kutsal bir sınav. Şimdi geldik videonun en heyecanlı kısmına. Çünkü Armageddon sadece bir tarih değil, Armageddon tam şu anda yeniden alevlenen bir cephe. Ve bu sefer hepimizin gözü önünde olan bir şey bu. Şöyle açıklıyorum. Warhammer 40K bir masaüstü oyunu olarak belli aralıklarda bildiğiniz gibi edisyonlar çıkarır. Oyunun kurallarını ve anlatısının büyük ölçüde yenilendiği dönem ve bu senenin Haziran'ında Warhammer 40K'nın 11. edisyonu çıktı. Ve bu yeni çağı, bu yeni edisyonu hangi savaşla açtılar dersiniz? Tabii ki de Armageddon. Games Workshop yeni edisyonu doğrudan Armageddon Savaşı'nın üstüne kurdu ve bunu tarihin en büyük başlangıç kutusu olarak duyurdu. Öyle ki kutudan hem Ork hem Blood Angels orduları çıkıyor. Anlatı şöyle ilerliyor. Önce Komiser Yarick geri dönüyor. Evet, o efsanevi komiser. Armageddon. Return of Yarick ile yeniden cepheye çıkıyor. Ardından yeni edisyonun asıl fırtınası kopuyor. Gazkul'un öncü kuvvetleri Wazdaka Godsmack adlı bir Warboss'ın komutasındaki o hızlı motorlu Speedwa gezegene çoktan iniş yapmış durumda. Ve arkadan ufukta asıl dehşet geliyor. Gazkul'un ana gücü. İmparatorluk kuvvetleri çaresiz bir durumda ve Yarick yıldızlara umutsuz bir yardım çağrısı gönderiyor. Bu çağrıya cevap ise bir operasyon adını taşıyor. Operation Imperator. Sanguinius'un oğulları Blood Angels başta olmak üzere ki Armageddon'ı savunmak Blood Angels için alışkanlık, Salamanders, Ultramarines ve Space Wolves ve bir düzineden fazla Space Marine Chapter'ı bu kuşatılmış gezegeni kurtarmak için Armageddon'a akın ediyor. Yani gezegen bir kez daha imparatorluğun en seçkin savaşçılarıyla Yeşil Dalga'nın çarpıştığı o klasik, ikonik savaşa sürükleniyor. Ve işte size en başta vaat ettiğim o sır. Games Workshop bu savaşı sadece anlatmıyor, sonucunu oyunculara bırakıyor. Yani yeni edisyonla birlikte küresel bir sefer başlattılar ve herkesten tek bir şey istiyorlar. Bir taraf seçin. Gazkul'un dünyayı sarsan Wuhan'a mı katılacaklar yoksa Armageddon'un kurtuluşu için ölüm meleklerinin yanında mı olacaklar? Dünyanın dört bir yanında oynanan oyunların seçilen taraflarının sonuçları toplanıyor ve bu savaşın gidişatını, Armageddon'un kaderini topluluğunun kendisinin belirleyici bir yola doğru evriliyor. Yani bu sefer Armageddon'ın hikayesini bir yazar değil, oyuncular, hayranlar yazıyor. Bir de bu edisyonla gelen o yeni Dominatus Sefer destesiyle kendi masanızda bu savaşı adım adım yaşayabiliyorsunuz. Birlikleriniz seferden sefere güçlenebiliyor, kilit mevkileri ele geçirebiliyorsunuz. Yani Armageddon hiç bu kadar canlı, hiç bu kadar şimdi olmamıştı. Bu arada seferin ilk 2 haftasını Imperium kazandı ama çatışmalar tüm vahşetiyle aralıksız devam ediyor. Ama bu arada vazifeşinas bir Engizitör olarak dikkatinizi çekmem gereken tuhaf bir eksik var. Sizler de fark etmişsinizdir. Bütün bu Armageddon Savaşı'nın anlatıldığı yeni edisyonda gezegenin kendi öz evlatları, o gaz maskeli kahramanlar yani Steel Legion ortada yok. Şöyle ki yeni lansman kutusunda Space Marines ve Orklar var. Yarick'in dönüşünü anlatan trailerlarda da Astra Militarum'un çeşitli birlikleri boyu gösterdiler. Ama Armageddon'ın o ikonik kendi ordusu kendi gezegeninin savaşında sahnede yoktu. Bir düşünün yani Armageddon için savaşılıyor ama Armageddon'ın kendi askerleri masada yoklar. Bu uzun soluklu Imperial Guard hayranları için tuhaf hatta biraz kırıcı bir eksiklikti. Adeta gezegeni tanıtıp asıl ev sahibini davet etmemek gibi. Ve işte burada güzel bir şey oldu. Çünkü hikayenin kahramanı bu sefer minyatürler değil, bizzat topluluk. Hayranlar bu eksikliği yüksek sesle dile getirdiler. Sosyal medyada, forumlarda, her yerde Steel Legion nerede protestoları yükseldi ve Games Workshop görünüşe göre bu tepkiye kulak verdi. Adepticon denen büyük tanıtım etkinliğinde geri adım atarak ya da belki de en baştan beri planladıkları buydu kim bilir. Yani Games Workshop işlerine akıl sır ermez. Steel Legion'ın yepyeni
plastik modellerle geri döneceğini duyurdular. Hatta sahnede konsept çizimlerini bile gösterdiler. O klasik görünüm oradaydı. Hardal sarısı paltolar, kapalı miğferler, gaz maskeleri, her şey. Üstüne tam da hayranların seveceği türden ufacık bir lore detayı da eklediler. Yeni lezganlar daha kısa, karabina olarak tasarlanacaktı ki askerler o meşhur kameralarına daha rahat sığsın. İşte Games Workshop'ın düşüneceği incelikte, bir taraftan da maliyet azaltıcı diyebileceğimiz bir dokunuş. Ama bir dürüstlük notu düşeyim. Bu modeller hemen gelmiyor maalesef. Games Workshop'ın kendi ifadesiyle Steel Legion'ın raflara ulaşması 2 yıla kadar sürebilir. Yani şimdilik elimizde bir söz ve birkaç konsept çizim var maalesef. Yine de bu önemli bir şeyi kanıtladı. Hayran topluluğu yeterince sesini yüksek duyurunca koskoca Games Workshop bile rota değiştirebiliyor. Steel Legion'ın dönüşü aslında hayranların sesinin bir zaferi denebilir. Ve işte tam burada sizlere bir çağrım var. Eğer siz de o gaz maskeli çöl savaşçılarını, Armageddon'ın öz evlatlarını bu savaşta görmek istiyorsanız sesinizi duyurun arkadaşlar. Bu videoyu beğenmek, yorumlarda Steel Legion istiyoruz demek, eğer yeterli sayıya ulaşırsa kim bilir Engizisyon arşivlerinden Armageddon Steel Legion dosyasını sizlerle paylaşmak üzere aşırmamı bile sağlayabilir. İşte size milyon dünyalık İmperium'un kapanmayan yarası. Bir sanayide. Zehirli çöller, ölümcül ormanlarla çevrili bir kale dünya. Orkları bir mıknatıs gibi çeken, çünkü en sert direnişi vaat eden Kavgame. Bir ork peygamberinin, Gazkul'un kutsal takıntısı ve ezeli düşmanı ama aynı zamanda ebedi dostu Yarek ile kozlarını paylaştığı arena. Kaos'un gölgesiyle başlayıp 3 büyük savaşta milyonlarca, milyarlarca cana mal olan ve hiçbir zaman gerçekten bitmeyen bir çile. Ve şimdi 11. edisyonla birlikte gözlerimizin önünde yeniden alevlenen bir kıyamet. Şimdi size asıl sorumu soruyorum. Bu sefer soru retorik değil, gerçek. Sizce Armageddon için verilen bu 4. savaş son mu? Eğer öyleyse savaşı hangi taraf kazanacak? Her zaman olduğu gibi bu videoyu beğenmeyi, tarafını yorumlarda belirtmeyi ve bu savaşa katılacağını düşündüğünüz dostlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanala henüz abone ya da üye olmadıysanız Gazkul'un ana gücü kapınıza dayanmadan da o işi bir an önce halledin. Bir sonraki sırda görüşmek üzere. İmparator korur.